Koptik dikiş açık sırtlı bir ciltleme yöntemidir ve defterin 180 derece açılmasını sağlayarak rahat bir kullanım sunar. Bu videoda size koptik dikişin çok detaylı bir anlatımını gösteriyorum. Kullandığım malzemeleri burada görebilirsiniz. Bu videoda detaylı bir şekilde koptik dikişin nasıl yapıldığını anlattığım için kapakları ve sayfalarımı hazırladım. Eğer bunların da nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız aşağıya yorum olarak yazabilirseniz onlarla ilgili videoları da hazırlarım. İğneyi ipe geçirip kağıdı yırtmaması için 2 kere düğüm atalım. Kapakları ve formaları bir araya getirelim. Bu formu defteri dikerken bozmamaya çalışacağız ve formaları görüldüğü gibi bu şekilde sırayla alacağız. Defterin sırtını kendimize çevirelim ve tüm sayfaları en alttaki kapak kalacak şekilde diğer tarafı açalım. Birinci formayı alıp ilk delikten içeriden dışarıya olacak şekilde iğnemizi geçirelim. Kapağın altından iğneyi dolayıp birinci delikten aşağıdan yukarı olacak şekilde iğnemizi geçirelim. İpin etrafından iğneyi bir tur dolayalım ve yukarı doğru çekelim ki düğümümüz sabitlensin. Aynı delikten içeri iğneyi geçirelim. Birinci formayı kapağa sabitleyene kadar aynı işlemi tekrar edeceğiz. İlk formanın son deliğine geldiğinizde yine aynı yöntemi uygulayalım. Fakat bu sefer aynı deliğe geri dönmek yerine ikinci formayı alıp oradan devam edeceğiz. İkinci forma için neredeyse bir öncekinin aynısı bir yöntem uygulayacağız. Fakat bu sefer bir önceki düğümün etrafından dolanıp aynı deliğe tekrar geri döneceğiz. Defterin devamında son formaya gelene kadar hep bir önceki attığımız düğümün etrafından dolanıp aynı deliğe geri dönme işlemini uygulayacağız. Ve her zaman defterin sonuna geldiğimizde bir sonraki formayı alıp oradan devam edeceğiz. Burada iğnemi bir önceki dikişin etrafından doladığımı detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Son formaya ulaştığımızda formayı kapakla beraber alıyoruz. Çünkü ikisini beraber dikeceğiz. Önce kapakta dışarıdan içeriye iğneyi geçirelim. Daha sonra bir önceki dikişin etrafından iğneyi dolayıp bu sefer son kalan formamızın deliğinden dışarıdan içeri iğneyi geçirelim. Kalan delikler için formanın ikinci deliğinden içeriden dışarı iğneyi geçirelim. Önce bir tur bir önceki dikişin etrafından iğneyi dolayalım. Daha sonra kapaktan dışarıdan içeri iğneyi geçirip bir turda son formanın altından iğneyi dolayıp
tekrar aynı deliğe geri dönelim. Karmaşık gibi gözükse de pratik yaptıkça eliniz çok alışacaktır. Son formayı ve kapağı deftere sabitleyene kadar devam edelim. Bazen forma üzerinde açmış olduğunuz delikler ipin arkasında kalabiliyor. İğneyle ipi sağa veya sola çekerek de yerini bulabilirsiniz. Son deliğe geldiğinizde yine aynı işlemleri uygulayıp defterin içinde ipe düğüm atalım. Fazla ipi makasla keselim ve koptik dikişli defteriniz hazır. Bu yöntem ilk denemede çok zorlasa da, hatta belki istediğiniz gibi bir sonuç çıkmasa da biraz pratikle farklı tasarımlarla çok güzel defterler yapabilirsiniz. Umarım bu videolu anlatım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve eğer hala abone değilseniz daha sonraki videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi de aşağıya yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.